Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu Diablo 4'ü genel olarak neler olacak, neler değişti, sezon altında neler gelecek. Genel olarak hepsini bu videoda sizlere açıklayacağım arkadaşlar. Diablo'nun sezon 6'da ne değişiklikler olduğu genel olarak hepsini sizlere anlatacağım. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bu arada uzun bir video olacak çünkü genel olarak her şeyi alacağım bu videoda. Onu da söylemiş olayım. Öncelikle mob dengelemelerinden bahsedeyim. Arkadaşlar bazen elitler bize saçma sapan tek atıyordu hatırlarsınız. O konuda bazı dengelemeler falan yaptılar. Onu söyleyeyim. Ekstradan bir de moblarla levelimiz aynı olacak ve o yüzden mobların levelleri gözükmeyecek arkadaşlar. Biz 50 levelsek moblar da 50 level olacak. O şekilde bir ayarlama yapmışlar. Ondan sonraki gelen şey ise max öğe gücümüz artık 800 arkadaşlar. Ama şöyle bir durum var. Yıldızlı olan itemlerin öğe güçleri 800 olacak. Yıldızsız olanların ise 750 olacak arkadaşlar. Onu söylemiş olayım sizlere. Yani yıldızlı eşya düşürürseniz garanti olarak 800 öğe gücü olacak. Yıldızsızsa 750 öğe gücü olacak. Onu söylemiş olalım. Bir de ekstradan artı basma olayımız var. Artık 2 ve 3. dünyadaki düşen itemleri eskiden artı 4'e basabiliyorduk. Şimdi artık artı 8'e kadar basabileceğiz. Ve Torment'ten sonraki yani Torment 1'den sonraki düşen itemlere de artı 12'ye kadar basabileceğiz. Onu da söylemiş olalım. Diğeri ise Paragon ve level sistemi ve stat. Arkadaşlar bildiğiniz üzere artık max level 60. level oldu. Ve artık şey olacak. E, 60 levelden sonra Paragon puanımız olacak. O da 300 level olacak. Ve artık o şekilde ilerleyeceğiz bu sezon. Ve max 5 tane Paragon sayfası kullanabileceğiz. Onu da söylemiş olayım. Bir de artık stat olarak max 1000 zırh olacak. Onu söylemiş olayım. Yani yeter. Yani öyle demişler. Yeter demeyeyim de öyle demişler. 1000 zırhınız olsa yeterli, kafi demişler. Artık 1000 zırh üstünde geçmemize gerek yok. Bir de dünya kademelerimiz artık şu şekilde 1, 2, 3, 4 olacak. Ondan sonraki ise Torment 1, Torment 2, Torment 3, Torment 4 diye devam edecek arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Şimdi Cehennem Orduları sezon 6'da da olacak. Olmasına da sevindim arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Burası gerçekten altın konusunda, item konusunda, artı basma item konusunda falan bayağı güzel yerde. Şimdi tabi Cehennem Ordularında da bazı değişiklikler var. Artık eskiden 60'lık bir chest'imiz vardı ya arkadaşlar. Ortada bir tane oluyordu. O 200 Aether'lık oldu artık. 60'lığa açamayacağız. 200'lük Aether kastıktan sonra açabileceğiz onu. Ondan sonra yine hatırlarsanız malzeme sandığına sürekli tıklayıp tıklayıp duruyorduk ya. Onu da kaldırmışlar arkadaşlar. Onu da direkt hepsini alabileceğiz diye anladım yani ben. Onu da söylemiş olalım. Şimdi kabus zindanlarından da bahsedeyim sizlere. Arkadaşlar kabus zindanları gerçekten bufflandı. Onu öncelikle söyleyeyim sizlere. Hani kabus zindanlarında artık daha çok itemler vesaire hepsi düşecek arkadaşlar. Çünkü oyuna çok şey geldiği için kabus zindanları bir tık arka kısımda kaldığı için orayı da bufflamışlar. Artık çok item düşürebileceksiniz ve ekstradan Torment 1'e geçtiğiniz zaman Dünya Kademesi Torment 1'e geçtiğiniz zaman sarı düşen itemlerin hepsi otomatik olarak kırılacak arkadaşlar ve size materyal olarak gelecek. Onu da söylemiş olayım sizlere. Şimdi geldik mistik eşyalar. Onu da şöyle göstereyim. Artık mistik eşyalar dediğim yani überünik eşyalardan bahsediyorum arkadaşlar. Überünik eşyaları göz alıcı kıvılcım ve rünlerle beraber bir kere craftlayabiliyoruz arkadaşlar. Yani o şekilde craftlayabiliyoruz. Ya da iki tane göz alıcı kıvılcımınız varsa random şekilde über gelecek şekilde craftlayabiliriz. O sizin tercihiniz. Hani ben o riske girerim. Random şekilde bir Uber gelsin de belki şansıma Harlequin gelir.
diyebilirsiniz. O size kalmış bir şey. Mistik günlüklerde de böyle değişiklikler var. Craftlamada vesairede. Onu da söylemiş olalım arkadaşlar. Ondan sonra sınıflar. Sınıflarda çok güncellemeler var. Onu söylemiş olayım. Ama şöyle sınıfları kısa ve özetle anlatmam gerekirse Barbar eski Barbar'a geri dönüyor arkadaşlar. Çünkü Barbar'ın taban hasarı %88'den %100'e çıktı geri. O yüzden Barbar eski haline dönüyor. Yine bir bozuk Barbar olacak. Onu söylemiş olayım sizlere. Sonra Druid de bufflandı. Bu arada ben bu karakter güncellemelerini aşağıya bırakırım sitesini. Siz oradan bakmak isterseniz hepsine tek tek bakabilirsiniz. Çünkü çok uzun bir video olacak bu detaylara girersem. Ben genel olarak sizlere hani karakterin durumunu söyleyeceğim yani. Şimdi Druid arkadaşlar Druid'e de yine buff geldi ve Druid de oynanılabilir bir halde onu söyleyeyim. Meta build'leri illaki olacak. Meta build'ini yaparsanız Druid'in gerçekten oynanılabilir bir halde. Şimdi gelelim Rogue'a. Arkadaşlar burada. Rogue artık sezon 2'deki Rogue'a geri döndü. Onu söyleyeyim. Artık Twisted Blade ve Blade Dancer bu yeteneği var ya yeni gelen Rogue'un böyle döne skill atıyor. Rogue sezon 2'ye geri döndü. Onu öncelikle söyleyeyim. Twisted Blade build'ini sevenler varsa Twisted Blade ve Blade Dancer build'leri sezon 6'da gerçekten şey olacak. Güçlü olacak arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Necromancer minyon build'ine geri döndü arkadaşlar. Önceki sezon muydu? Sezon 4 herhalde. Ya sezon 4 evet. Sezon 4'te minyon build'i vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ve orada bir tane iksir vardı. Bu sarı bir iksir dışa doğru oklar atan iksirle beraber minyon build'i bayağı OP'ydi. Bir de bug falan kullanılıyordu biliyorsunuzdur. Şimdi sezon 6'da minyon build'ini şey yapmışlar. Daha da güçlendirmişler. Ve sezon 6'da yine bir minyon build'i göreceğiz arkadaşlar. Onu da kısaca söylemiş olalım. Geldik büyücüye Sorcerer. Sorcerer'da değişiklik yapmamışlar arkadaşlar. Hani çok bir değişiklik yok. Onu öncelikle söyleyeyim. Sadece bir tane ulti skill'ini mi ne onu işte adını hatırlayamadım ulti skill'ini. Onu biraz bir değiştirmişler. Ondan sonra o belki biraz bir nerflük gibi bir durum olabilir. Ama genel olarak Sorcerer'da iyi halde arkadaşlar. Aynı halde. Onu da söylemiş olalım. Ben dediğim gibi aşağıya link bırakırım. Karakter güncellemelerini. Oradan bakabilirsiniz. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Hani ekstra anlatacak bir şeyim yok. Genel olarak her şeyi sizlere anlattım. Elimden geldiği kadar sade, düz ve düzgün bir şekilde anlatmaya çalıştım elimden geldiği kadar. Bu arada pazartesi gecesi saat 1'de yayında olacağız. Sezon 6 için arkadaşlar. Sizleri de yayına beklerim. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Uzun bir video olacak demiştim ama çok güzel, sade ve seri bir şekilde anlattım elimden geldiği kadarıyla. Ekstra anlatacak bir şey yok. Sezon 6 ile alakalı soracaklarınız varsa da yorumlara yazın. Ben elimden geldiği kadar hepsine cevaplarım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.